Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün pratik tarifler serimden mantar sote yapacağız. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için şöyle 500 gram mantarımız var. Bildiğimiz normal kültür mantarı kullanıyorum. Beyaz veya esmer renginde kullanabilirsiniz. Sevgili arkadaşlarım, mantarı hiçbir tarifte yıkamamanız gerekiyor. Sadece fırçalayın. Benim böyle mutfak fırçam vardır bir tane. Onunla yüzeyini fırçalıyorum. Ortasındaki sapını da komple çıkarmayın. Sadece ucunu kesmeniz yeterli. Hemen açıklamasını da yapayım. Mantar suya değdiği anda anormal hızlı sünger gibi suyu çeker. Aroması dağılır. Onu kızarttığınızda da yemeğe eklediğinizde de böyle lastik gibi susu bir şey olur. O yüzden hiçbir şefin mutfağında, hiçbir dünya mutfağında mantar yıkanmıyor. Sadece fırçalanıyor ve o şekilde pişiriliyor. Onu da belirtmek isterim. Belki civcivler bilmiyordur, kıdemli ablalar biliyordur ama ben bütün mantarları fırçaladım. Saplarının uç kısmını keserek hazırladım. Bakın sevgili arkadaşlarım, hiçbir şey yok. Mis gibi. Zaten topraktan korkmayın. Bunlar laboratuvar ortamı gibi yetiştiriliyor. Fırçalamanız yeterli. Pişirmek için tavamızın içerisine 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 dolu tatlı kaşığı diyebilirim tereyağı, yaklaşık 25 gramdı. Ekleyelim. İyice kızdıktan sonra mantarlarımızı ilave edelim. Tekrar bir püf noktası daha size belirteyim. Mantarı ekledikten sonra hemen tuzu ilave etmeyin. Gereksiz bir şekilde suyunu çok çabuk salabilir. Önce güzelce bir soteleyin. Yani her tarafı güzel bir nar gibi kızarsın. Yüksek dereceye açın ocağınızı. En yüksek neyse onu açın. Böyle güzelce bir soteleyin. Yani yüzeyi eti mühürleriz ya. Onun gibi düşünün. Tamamen kızarsın. Her tarafını arada bir böyle karıştırarak soteledim. Kapağını kapatıp ocağı orta dereceye kısıyorum ve pişmesini bekliyorum. Yaklaşık bir 7 dakika kadar. Bakın 7-8 dakika sonra mantar, çok güzel kızarmış olan mantarımız suyunu saldı. Bakın sevgili arkadaşlarım, şimdi 7-8 dakika kapaklı pişirdik orta derecede. Şimdi kapağını açalım. Suyunu tamamen çekmesini sağlayalım. Bu arada dikkatinizi çekerim, mantarlar ne kadar nefis bir şekilde kızarmıştı. Arada bir harmanlıyorum. Suyunu tamamen çekmesini sağlıyorum. Hani şöyle karıştırın ki göbeğinde birikmiş sular varsa onlar da dökülsün. Bakın şu anda tamamen suyunu çekti. Şu an tavanın dibindeki sadece tereyağı, zeytinyağı ve mantarın kendi aroması. Hiç su yok. Çok önemlidir bu da. Biraz karabiber, bir tutam da tuzumuzu ilave edelim bu aşamada. Şöyle bir karıştıralım ve tarifimize 5 diş sarımsağımızı ekliyoruz. Onları ince ince kıyıp hazırlamıştım. Çok oluyor sanmayın, harika bir lezzet oluyor. 5 diş sarımsağımızı ekledikten sonra da yine güzelce soteliyoruz. Hemen siz dikkatlice bakın, ben yakın çekim yapıyorum. Sarımsaklar bile nar gibi kızarmıştı bakın. Tam istediğimiz kıvama getirdik. Yaklaşık 2-3 dakikada sarımsaklarla birlikte güzelce soteledik. Son olarak bir tutam ince kıyılmış maydanozumuzu ilave edelim. Şöyle bir harmanlayalım. Sotemiz bitti. Tüm dünya mutfaklarında oldukça sevilen birçok et yemeğinin yanında servis edilen bir yemektir veya bir sotedir. Mantar, sarımsaklı mantar. Nerede servis edebilirsiniz? Yemeklerinizin yanına garnitür olarak, mangalın yanında bolca böyle 2 kilo mantar bu şekilde hazırlayın. Soğukta servis edebilirsiniz veya böyle tane tane de yiyebilirsiniz. Çok lezzetlidir ve hemen doku testine geçiyorum. Sevgili arkadaşlarım, mantarı yıkamadık, saplarını koparmadık, hiçbir şey ziyan etmedik. Muazzam bir lezzet çıkardık ortaya. Bütün detaylarını anlattım. Siz bu tarz pratik, kolay tarifler istiyorsanız bana yorum olarak bildirin. Arada bir bunların tarifini de vereyim. Çünkü ben bunları çok kolay gördüğüm için vermiyorum. Ama çok yoğun da istek oluyor. Özellikle civcivler bu konuda çok tecrübesiz. Lütfen yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden deneyecek tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.